Merhabalar. Şirin'in Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şirin'in Örgüleri kanalımdan selam olsun sizlere. Elimde böyle 2 tane ipim var arkadaşlar. İpimin rengi çok güzel bir mavi. Hem kız çocuklarına hem de erkek çocuklarına yakışacak bir mavi. İpim 100 gramı 250 metrelik. Hemen bakın şöyle göstereyim. 100 gramı 250 metrelik antipilik bir ip. Nako Elite Baby. Renk numarasını veriyorum size. Şöyle hemen bakın. Ekran görüntüsü alın. Buradan 105-35 renk numarası bu şekilde diyeyim arkadaşlar. 3 numarada şiş kullanıyorum. Benim elim gayet rahat olduğu için 3 numara şiş kullanıyorum. Sizin eliniz sıkıysa 3,5 ya da 3,75 bir şişle örebilirsiniz. Şimdi hemen yeleğimi çalışmaya başlıyorum. Şu ipimi kenara alıyorum. İpimi içerisinden çıkardım. Şöyle. Arkadaşlar 78 ilmek şişime ilmeğimi attım. Şöyle örgünün ön yüzü burası. Bakın örgünün ön yüzünden 1, 2, 3, 4 diş haroşa dişi oluşturdum. İlmek sayılarımı da hemen size vereyim. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ilmek yeleğin bir ön yakası. Bunun 7 ilmeği 2, 4, 6, 7 ilmeği ön pat için, 3, 6, 9 ilmeği yeleğin normal örgüsüne ait. 1 ilmek reglan artırım ilmeğim. 10 ilmek kol. 2, 4, 6, 8, 10. 10 ilmek kol için ayırdığım ilmeğim. Tekrar 1 ilmek reglan artırım ilmeğim. Tek tek sayıyorum. Bakın arkadaşlar. Yeleğimizin arka sırt bölümü 22 ilmek ama yine sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ilmek. 1 ilmek reglan artırım ilmeğimiz, 10 ilmek kol bölümü için ayırdığım ilmeğim, 1 ilmek reglan artırım ilmeğim, 16 ilmek yeleğin diğer ön yakası. Şimdi örgünün arka yüzünü döndürüyorum. Yaka düşürme tekniğini kullanacağım. Örgünün arka yüzünden de bir sıra haraşo oluşturacağım. Nereye kadar ama? Şu kırmızı ayraca kadar. Kırmızı ayraca kadar öreceğim. Yaka düşürme tekniğini orada kullanacağız arkadaşlar. Şimdi baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi öne alıyorum. Haroşa. Haroşa ilmeklerimi biliyorsunuz. Ben ters ilmeklerle örüyorum. Şimdi yeleğin arka sırt bölümünden roba artırım çalışmıyoruz. Sadece haroşa çalışıyoruz. İlmek sayılarını da tek tek verdim sizlere. Şimdi kırmızı ayraca kadar örüp geliyorum. Şimdi bakın yeleğimizin şu arka tarafından örgünün ördüm. Kırmızı ayraca kadar geldim. Bu bir ilmeğim, reglan artırım ilmeğim. Kırmızı ayracımı aldım. Şimdi burada 16 ilmeğim vardı değil mi? 2 ilmek ördüm. Burada kaldı 14 ilmeğim. Yeleklerimde hep yaka düşürme tekniğini kullanıyorum arkadaşlar. Hırkalarda da kullanıyorum ama yeleklerde gerçekten çok önemli bu yaka düşürme tekniği. 2 ilmeği ördüm, örgümü döndürdüm. Bakın sıra sonuna kadar gitmiyoruz. Kısa satır tekniği. Dönmüş olduğum ilmeğimi aldım. Şöyle bir sıkılaştırdım. Yanındaki bir ilmeğimi de ördüm. Şimdi bu ayracımı kenara aldım. Bakın bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. Roba modelimiz çok kolay. Bu ayracı da kenara aldım. Bir doladım. Kol bölümü için ayırmış olduğum ilmeklerimi örüyorum. Bakın burada reglan artırım ilmeğim, şu ortadaki bir ilmeğim hep sabit. Şimdi bunu ördüm. Kol bölüm için olan ilmeklerimi, ayracımı kenara aldım. Bir doladım. Bu bir ilmek reglan artırım ilmeğim. Bir ilmek düz ördüm. Bu ayracımı kenara aldım. Bir doladım.
Yeleğin arka sırt bölümünü düz örüyorum. Yeleğimizin modeli de çok kolay. Örgüye yeni başlayanlar gayet rahatlıkla yapacaklar. Hem robamız kolay hem de modelimiz kolay. Şimdi bakın tekrar bu reglan ayrımına geldim. Bu ayracı aldım. Bir doladım. Bir ilmek reglan artırım ilmeğim düz ördüm. Bu ayracımı da aldım kenara. Bir doladım. Kol için olan ilmeklerimi düz örüyorum. Reglan artırıma geldim. Ayracımı kenara aldım. Bir doladım. Bir ilmek reglan artırım ilmeğim düz. Bir doladım. Doladığım ilmeğim artırdığım ilmeğim. Ayracımı kenara aldım. 2 ilmek düz ördüm. 16 ilmeğim vardı. 2 ilmeği ördüm. Kaldı 14 ilmeğim. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmeğim. Örgümü döndürüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. Daha sonra gördüğüm tüm ilmekleri bakın. Artırmış olduğum ajur ilmeğim de buna dahil olmak üzere ters örüyorum. Yeleğimiz bitene kadar örgümüzün arka tarafından hep ters örüyoruz. Ön yüzünden düz. Dedim ya, çok kolay örgümüzün modeli. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar da gayet rahatlıkla yapabilecek. Bunu nereye kadar örüyorum? Diğer yakadaki kısa satır ilmeklerine kadar örüp geliyorum. Örgünün arka tarafından bakın ördüm geldim kısa satır ilmeklerime kadar. 14 ilmeğim vardı burada. Bu 2 ilmeği alıyorum kısa satır ilmeği olarak. Ters örgünün arka yüzünden burada kaldı 12 ilmeğim. Örgümü döndürüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Bu ilmeğimi şöyle bir sıkılaştırdım. Burada bir ip uzantısı olmasın diye. Düz örüyorum. Roba artırım yerine kadar. Bakın. Şimdi ajur ilmeğime geldim değil mi? Hemen ajur ilmeğimin önünden bir doladım. Artırdım. 3 ilmek düz. 1, 2, 3. Bir doladım. Kol bölümü için olan ilmeklerimi düz örüyorum. Ajur ilmeğime kadar. Ajur ilmeğime geldim. Bir doladım. Artırdım. 3 ilmek düz. 1, 2, 3. Şu bir ilmeğim hep reklan artırım ilmeği, ortadaki sabit ilmeğim. Bir doladım. Yeleğin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örüyorum. Burayı biraz hızlı geçiyorum. Arkadaşlar ayrıntılı anlatmaya özen gösteriyorum. Ben solak olduğum için bazı arkadaşlar diyor ki abla anlayamıyoruz. Tek tek anlatıyorum. Dikkat edelim hem söylemlerime hem elime. Bakın ajur ilmeğime geldim. Diğer taraftaki regla. Bir doladım, artırdım. 3 ilmek düz. 1, 2, 3. Bir doladım. Kol bölümü için olan ilmeklerimi düz örüyorum. Ajur ilmeğime kadar. Evet, ajur ilmeğime geldim. Bir doladım, artırdım. 3 ilmek düz. 1, 2, 3. Bir doladım. Şimdi 2 ilmek kısa satır ilmeğim. Burada 14 ilmeğim vardı. 2 ilmek daha örüyorum düz. Burada kaldı 12 ilmeğim. Örgümü döndürüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi sıkılaştırdım. Daha sonra gördüğüm tüm ilmeklerimi, ajur ilmeklerim de buna dahil olmak üzere ters örüyorum. Bunu nereye kadar örüyorum arkadaşlar? Kısa satır ilmeklerine kadar diğer yakada örüp geliyorum. Kısa satır ilmeklerime geldim bakın arkadaşlar. Örgümün arka tarafından ters ilmeklerle ördüm. Şimdi burada 14 ilmeğim vardı. 2 ilmek ördüm ters ilmeklerle.
Burada kaldı 12 ilmeğim. Örgümü döndürüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. İpimi arkaya aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bu dönmüş olduğum ilmeğim bu. Düz ilmeklerle devam ediyorum. Bakın ajur ilmeğime kadar. Ajur ilmeğime geldim. Bir doladım, artırdım. Bu sefer 5 ilmek düz. 1 2 3 4 5. Şu ortadaki ilmeğim hep sabit reglan artırım ilmeğim. Bir doladım. Kol bölümü için olan ilmeğimi düz örüyorum. Bakın bu ilmeklerimi de ördüm. Ajur ilmeğime geldim. Bir doladım, artırdım. 5 ilmek düz. 1 2 3 4 5. Bir doladım. Yeleğin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örüyorum. Şöyle bakalım. Reglan modeli gerçekten çok kolay. Arkadaşlar bu her iki reglanda çalıştığım ajur tekniğini diğer her iki reglanda da çalışıyorum. Kısa satır ilmeklerine kadar. Oraya kadar örüp geliyorum. Kısa satır ilmeklerime geldim. Burada 3, 6, 9, 12 ilmeğim vardı değil mi? 2 ilmek ördüm kısa satır ilmeği olarak. Burada kaldı 10 ilmeğim. Kaç sefer kısa satır çalıştım? 1, 2, 3 sefer. Örgümü döndürüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Dönmüş olduğum ilmeği bakın aldım. Örmeden şöyle bir sıkılaştırdım. Daha sonra gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum. Diğer yakadaki kısa satır ilmeğine kadar buraya kadar örüp geliyorum. Kısa satır ilmeklerime kadar ördüm, geldim. Burada 12 ilmeğim kaldı değil mi? 3, 6, 9, 12 ilmeğim. Bu 12 ilmeğin 7 ilmeği ön pat ilmeğime ait. 3, 6, 7 ilmek. Burada 3 ilmeğim var. Hani 2 ilmek örüp bir daha tekrar kısa satır tekniği çalışmak istemiyorum. Yeleğimiz de çok büyük bir yelek değil. 3 ilmek alıyorum. 1, 2, 3. Bu 3 ilmeği aldım. Geriye döndüm. Örgümün ön yüzündeyim. 1, 2, 3. Tam 4 sefer kısa satır çalışıyoruz. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi sıkılaştırdım. Düz ilmeklerle devam ediyorum. Reglen artırım ilmeğime kadar. Şimdi burada 3 sefer artırdım değil mi? 3 ajur oldu. Evet, örüyorum. Tam şu ortadaki sabit ilmeğim reglen artırım ilmeğime kadar ördüm. Bir doladım. Bir ilmek düz. Bir doladım. Kol bölümü için olan ilmeklerimi düz örüyorum. Her 3 ajurda bir model kendini yeniliyor. Reglan modelimiz. Şimdi bir ilmek reglan artırım ilmeğime kadar düz ilmeklerle devam ediyorum. Evet bakın bir ilmek sabit reglan artırım ilmeğime geldim. Bir doladım. Bir ilmek düz. Bir doladım. Yeleğin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örüyorum. Şimdi bu her iki reglanda çalıştığım ajur tekniğini diğer her iki reglanda da çalışıyorum. Kısa satır ilmeklerime kadar. Kısa satır ilmeğime kadar ördüm, geldim. Burada 12 ilmeğim vardı. 3 ilmeğimi alıyorum kısa satır olarak. 7 ilmek ön pat ilmeğime kaldı. Burada da 4 sefer kısa satır tekniği çalışmış olduk. 1, 2, 3, 4. Şimdi örgümü döndürüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Dönmüş olduğum ilmeğimi şöyle alıyorum, bir sıkılaştırıyorum ve diğer ilmeklerimi de ters örüyorum. Bunu nereye kadar örüyorum arkadaşlar? Diğer yakadaki 7 ilmek ön pat ilmeğime kadar. Burada ilik yer açacağız. Ben hep ters örüyorum haroşamı. Ters ilmeklerle ördüğüm için örgünün arka yüzünden gelirken ilik yeri açıyorum. Siz de nasıl alışıksanız
Bu şekilde ilik yerinizi açın. Sıkıntı değil. Oraya kadar örüp geliyorum. Örgünün arka tarafından ördüm, geldim. Bakın 7 ilmek ön pat ilmeğime kadar. Şimdi bakın şu bir haroşa ilmeğim, ön pat ilmeğime ait. 2 3 ilmek ördüm. Bir doladım, artırdım. Bu 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım, eksilttim. Burada bir ilik yeri oluşturmuş oldum. Bu 2 ilmeğimi de haroşa örüyorum. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Artık kısa satır tekniğimiz yok. Sıra başından sıra sonuna kadar örüyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi ön aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğim baştaki ilmeğimle beraber. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek bak. İlk ilik yerini açtım. Şimdi düz ilmeklerle devam ediyorum ajur ilmeğime kadar. Reglen artırım yerindeki ajur ilmeğim var ya, bakın oraya kadar geldim. Bir doladım. 3 ilmek düz artırdım yani. 1 2 3. Bir doladım. Kol bölümü için olan ilmeklerimi düz örüyorum. Ajur ilmeğime kadar. Evet, ajur ilmeğime geldim. Bir doladım. 3 ilmek düz. 1 2 3. Bir doladım. Yeleğin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örüyorum. Şimdi bunu nereye kadar örüyorum? Bu her iki reglanda çalıştığım bu ajur tekniğini, reglan modelini diğer her iki reglanda da örüyorum sıra sonuna kadar. Bakın örgünün ön yüzünden de ördüm, geldim sıra sonuna kadar. 7 ilmek ön pat ilmeğimi de sıra sonunda haroşa örüyorum. Şimdi örgünün arka yüzünden hiçbir işlem yok. Örgünün arka yüzünü döndürüyorum. Gördüğüm tüm ilmekleri haroşa ilmeğimle de buna dahil olmak üzere ters örüp geliyorum. Örgünün arka tarafından ördüm, sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Robada ikinci modeli de tamamlayalım arkadaşlar. Daha sonra ben video dışında örüp geleceğim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi öne alıyorum. Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum ters ilmeklerle. 7 ilmek ön pat ilmeğimi ördüm. Daha sonra düz ilmeklerle ajur ilmeğime kadar örüyorum. Reglan artırımdaki ajur ilmeğine kadar düz ilmeklerle örüyorum. Ajur ilmeğime geldim. Bakın reglan modelimiz her 3 ajurda bir kendini yeniliyor ya. 2 ajur oldu. Bu 3. olacak. Bir doladım. Burada 5 ilmek düz. 1 2 3 4 5. Bir doladım. Kol bölümü için olan ilmeklerimi düz örüyorum. Ajur ilmeğime kadar geldim, ördüm. Bir doladım, 5 ilmek düz. 1 2 3 4 5. Bir doladım, yeleğin arka sırt bölümünü düz örüyorum. Şöyle bakıyoruz. Çok kolay dediğim gibi arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar örüyorum. Bu her iki reglanda çalıştığım ajur tekniğini burada da çalışıyorum. Sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Daha sonra örgümün arka yüzünde farklı bir teknik olmadığı için örgümün arka yüzünden de örüp geliyorum. Örgünün arka tarafından da ördüm. Sıra sonuna geldim. Robada farklı bir teknik yok. Modelimiz bu şekilde. Şöyle robanın duruşuna bir bakalım. Biraz da
Şöyle yakın çekim yapalım. Tam net bir görüntü olsun. Şimdi bakın arkadaşlar, her 3 ajurda bir robanın modeli kendini yeniliyor. 7 sefer bu modeli çalışacağım. Bakın 2 sefer çalıştım. 5 sefer daha çalışacağım. 21 artırım olacak 7 seferde. Şöyle örgünün ön yüzünden her 15 haroşa sırasında bir de bir ilik yeri açacağım. Bakın şu örgünün ön yüzünden 15 haroşa dişi oluşacak. Yine örgünün arka yüzünden gelirken ilik yerini açacağım. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Şimdi 7 model çalışıyorum. 21 seferde artırıp geliyorum. Robada 7 model çalıştım. Geldim. Bakın şu modelde 7 modelde 21 artırım yaptım. Şu şekilde artırımları sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Her modelde 3 ajur çalışıyoruz. İlik yerinde hemen şöyle anlatayım. Örgünün ön yüzünde 15 haroşa dişi oluşacak bir ilik yeri açacağız demiştim. Bakın şu ilk ilik yerinden sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 haroşa dişi oldu. Arka taraftan da gelirken örgünün bir ilik yerimi açtım. İlmek sayılarımı da hemen veriyorum arkadaşlar sizlere. Bir yakada 37 ilmeğim var. Yeleğimin bir yakası 37 ilmek. Şu şekilde ayırdım. Bakın ayraçlarımı da taktım. Şu ortadaki giden bir ilmek sabit ilmeğim var ya. Bu sabit ilmeği kola verdim. Kol biraz daha geniş ve rahat olsun diye. Bunu kola verdim. 54 ilmek kol. Hemen yeleğin arka sırt bölümünde de yine şu ortadaki giden sabit reglan artırım ilmeğimi kol tarafına verdim. Yeleğin arka sırt bölümü 64 ilmek. Diğer kolumuz 54 ilmek. Diğer yaka 37 ilmek. Şimdi arkadaşlar haroşa bölümüne geçiyoruz robada. Fazla zaman kaybetmeyelim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Örgünün ön yüzünden haroşa çalışması yapıyorum. Bakın. Gördüğüm tüm ilmekler ters. Bakın bu şekilde. Sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Tüm ilmeklerimi ters olarak. Sıra sonunda da yine 7 ilmek ön pat ilmeğim haroşa, o ilmeklerim de ters. Sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzünde bakın bir diş haroşa oluşturdum. Örgünün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden de gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum. Bu şekilde örgünün ön yüzünden 3 diş haroşa oluşturup geliyorum. 3 sıra, yani şöyle 1 2 3, bu şekilde 3 sıra haroşayı oluşturup geliyorum. Örgünün ön yüzünden 3 sıra haroşa oluşturdum geldim. 4. sıra haroşada kol ilmeklerini kapatıyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ve 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber gördüğüm tüm ilmekleri haroşa örüyorum. Haroşa ilmeklerimi biliyorsunuz, ters ilmeklerle örüyorum.
Bu sarı ayraca kadar örelim. Sarı ayraca kadar ördüm, geldim. Şimdi ayracımı çıkarıyorum. 37 ilmek, burası yeleğin ön yakası. Bu ayraçları daha önceden hani işaretliyorum, koyuyorum ki tekrar kol ilmeklerini kapatırken ilmek sayma ihtiyacı duymayayım diye. Şimdi sarı ayraca geldim. Bakın arkadaşlar. İpimi öne alıyorum. Şu bir ilmek kol ilmeğime ait, bunu ördüm. Bakın. Daha sonra şu bir ilmeği de ördüm, örerek kapatıyoruz. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden geçirdim. Daha sonra bu bir ilmeğimi ördüm. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden geçirdim. Örerek örgümüzü kapatıyoruz. Burada bir sırada haroşa sırası oluşturuyoruz. Bakın. Öndeki ilmeği ördüm. Arkadaki bir ilmeği öndeki bir ilmeğin üzerinden geçirdim. Öndeki ilmeği ördüm. Arkadaki ilmeği öndeki bir ilmeğin üzerinden geçirdim. Örgümüzü kapatırken elimiz nasılsa, hani örgümüzü sıkı ördüysek sıkı kapatıyoruz. Gevşek ördüysek gevşek ya da normal ördüysek normal kapatalım. Bakın bu şekilde, gördünüz mü? 4. sıra haroşa hem bir sıra elde ediyoruz hem örgümüzü kapatıyoruz. Kırmızı ayraca kadar kol ilmeklerini kapatıp geliyorum. Kırmızı ayraca kadar kol ilmeklerimi örerek kapattım. Bu bir ilmek kola ait. Kırmızı ayracımı alıyorum kenara. Bir ilmek de yeleğin arka sırt bölümüne ait. Bu bir ilmeği örüyorum ve arkadaki bir ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden geçirdim. Bu ilmeğimiz yeleğin arka sırt bölümüne ait. Bakın, kolu bu şekilde kapattık. Şimdi bu şekilde örüp gidebilirim. Ama model koyarken kol altında çirkin bir görüntü oluyor. Hemen şöyle örgümü döndürüyorum. Burada 5 ilmek artırıyorum kol altından. 1 2 3 4 5. Ben ilmeklerimi bu şekilde artırıyorum. Siz nasıl alışıksanız ilmek atışlarınızı o şekilde alınız. Diğer şişimi aldım. Şu kolu şöyle bir düzelteyim. Şimdi bakın, burada bir ip uzantısı var, gördünüz mü? Bunu nasıl önlüyoruz? Hemen şu bir ilmek var ya, hemen bu alttan 2 ilmek alttan alıyorum. Diğer şişime geçirdim. Bu 2 ilmek. Bu aslında ilmek değil. Sadece oradaki ip uzantısını önlemek için aldığım ilmek. Bu bir ilmek de yeleğin ön yakasına ait. Üçünün birden içerisinden bir ilmek aldım. Şimdi örgümü döndürüyorum tekrar. Dönmüş olduğum ilmeğimi bunu örmeden alıyorum. Buradaki 5 ilmeğimi ipimi öne alıyorum. Ters ilmeklerle alıyorum. Şu şekilde bakın. 5 ilmeğimi ters ilmeklerle örüyorum. Hani şöyle düz de alabilirsiniz ama o zaman kol altı zayıf oluyor. Benim pek hoşuma gitmiyor. Ters ilmeklerle örüyorum. Bakın, bu 5 ilmeğimi ördüm. Daha sonra bu ilmeğimi de örüyorum. Yeleğin arka sırt bölümünde haroşa olarak öreceğim. Şöyle. Şimdi bakın, şunu şöyle ördüğüm zaman şu ilmeği, burada bir açıklık oluşuyor. Bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Alttan şöyle bir ilmek taktım. Bakın, ikisinin içerisinden bir ilmek aldım. O açıklığı önledim.
yeleğimin arka sırt bölümünü, bakın haroşa ilmeklerle örüyorum, devam ediyorum. Bunu nereye kadar devam ediyorum? Sıra sonuna kadar. Şimdi bu kolda yaptığımız aynı işlemi diğer kolda da yapıyorum. İki kolda da anlatmaya gerek duymuyorum. Çünkü videomuz uzun olur o zaman. Buradaki işlemi bu kolda da çalışıyorum. İlmekleri kapatıyorum. Şöyle dönüyorum. 5 ilmek artırıyorum. Dönüyorum. O 5 ilmeği tekrar ters ilmeklerle örüp geliyorum. Bu sıra biliyorsunuz tamamen haroşa, sıra sonuna kadar haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. Sıra sonuna geldim. Bakın bu kolda yaptığım işlemi bu kolda da yaptım. Yani birinci kolda yaptığım işlemi ikinci kolda da yaptım. Arkadaşlar bir kol altında 5 ilmek artırdım. Bir kol altında 5 ilmek artırdım. Yani 10 ilmek artırdım. 37 ilmek bir yakada vardı. 64 ilmek yeleğin arka sırt bölümüydü. 37 ilmek yeleğin yine diğer yakası. 64, 37, 37 daha toplamda 138 ilmeğim oldu. 5 ilmek burada artırdım. 5 ilmek burada artırdım. 10 ilmek değil mi? 138 artı 10 daha 148 ilmeğim oldu. Şimdi örgünün arka tarafından tüm ilmekleri ters örüp geleceğim. Modelim toplayan bir model değil. Eğer fazla ilmek varsa eksilteceğim. Şöyle bakacağım. Fazla ise 2 ya da 3 ilmek fazla ise eksiltirim arkadaşlar. Nerelerde eksiltirim? Hemen şöyle kol altlarında birer ilmek eksiltirim. Eğer 2 ya da 3 ilmek fazla ise. Şimdi baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Örgünün arka tarafından tüm ilmeklerimi ters örüyorum ve ilmek sayılarımı da ayarlıyorum bu arada. Modelim 9 artı 1, 9 artı 1, 9 artı 1 şeklinde modelim. Yalnız şöyle arkadaşlar, bir ilmek 3, 6, 7 ilmek ön pat ilmeğin dibinde bir ilmek düz ilmeğimiz olacak. Burada bir yarım model çalışacak. Hemen burada da yine bir ilmek düz ilmeğim olacak. Yani 9 artı 1, 9 artı 1, 9 artı 1 artı 2 ilmek modelimizi tamamlıyor. Şimdi ben sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Örgünün arka tarafından ördüm geldim. İlmek sayılarımı da ayarladım. Model sayımdan 3 ilmek fazlaymış. O 3 ilmeği eksilttim. Bir tanesini şöyle yeleğin arka sırt bölümünde eksilttim. Bir tanesinde hemen şu kol altından yeleğin önde. Hemen bir tanesini de burada eksilttim. Eşit olarak eksiltmek istedim ilmekleri arkadaşlar. Şimdi örgünün ön yüzünde ve modelimizin ilk sırasında modelimizi koyuyoruz. Modelim gerçekten çok kolay. Ajurlu bir model. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar da örsün istedim. Kolay bir model seçtim. Bağır olan bir model. Roba modelimizde zaten bağır olan bir model. Yeleğin alt beden bölümündeki de var olan bir model arkadaşlar. Hani benim tasarımım değil. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimle beraber bakın. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek ön pat ilmeğimi ördüm. Bir ilmek düz ilmeğimi ördüm. Bakın bir doladım, artırdım. Şu iki ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Düz. Yeleğimiz bitene kadar sadece haroşa kısmı hariç örgünün ön yüzünden düz ilmeklerle örüyoruz. Arka yüzünden ters ilmeklerle. 2 ilmeğin içerisinde bir ilmek aldım, eksilttim. Bir ilmek artırdım, bir ilmek eksilttim. Şimdi 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5.
model sayımız dedim ya 9 artı 1, 9 artı 1 şeklinde. Şimdi 2 ilmeğin içerisinden 1 ilmek aldık. 2 ilmek burası ya, 2, 4, 6, 7, 2 de burada 9. Şimdi şu 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Ters geldiği için. 2 ilmeğin arkasından şişimi taktım. İçerisinde 1 ilmek aldım. Bakın bu şekilde. 1 doladım. 1 ilmek düz. 1 doladım. Bakın doladığım ilmekler artırdığım ilmeğim. 2 ilmeğin içerisinden 1 ilmek aldım. 5 ilmek düz ilmeğimi örüyorum. Bakın 2 ilmeğin içerisinden 1 ilmeğimi de düz alıyorum. Buraya dikkat edelim. 5 ilmek düz ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. Düzelttim ilmeğimi ters geldiği için. 2 ilmeğin arkasından şişimi taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. 1 doladım. 1 ilmek düz. 1 doladım. 2 ilmeğin içerisinden 1 ilmek düz aldım. Şu kol altında 5 ilmek değil de 4 ilmek artırsaymışım arkadaşlar. Sadece 1 ilmek fazla olacakmış. Onu da zaten yeleğin arka sırt bölümünde eksiltirmişim. Dediğim gibi modelimiz toplayan bir model olmadığı için 3 ilmek eksilttim. Eğer o 3 ilmeği eksiltmeseydim 6 ilmek artırmam gerekirdi. Bu sefer de yeleğimizin ebatı bozulurdu. Eni çok enli olurdu. Boyu kısa olurdu yani. Hiç hoş olmazdı. Şimdi 2 ilmeğin içerisinden 1 ilmek aldım. 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5. Şu 2 ilmeğimin bakın şöyle yönünü değiştim. Şişimi arkadan taktım. İçerisinden bir düz ilmeğimi aldım. 2, 4, 6, 7 ilmek oluyor bu 2 ilmeğin içerisinden alınca. Bir doladım yani artırdım. 1 ilmek düz. 1 doladım. 2 ilmeğin içerisinden 1 ilmek aldım. Ve 5 ilmek düz ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi burada da bir açıklama yapacağım. Kol ilmeklerini kapattım değil mi? Döndüm, ilmek artırdım, döndüm, ördüm. Eğer ki kol ilmekleri kapattığım zaman direkt örüp gitseydim, şimdi burada bakın ajur ilmeklerim kol altına geldi ya. Şurası çok zayıf olurdu. Hani çirkin bir açıklık oluşurdu burada. Onu önlemek için dönüyorum, ilmek artırıyorum, dönüp örüyorum. Sadece bu model anında çirkinlik oluşmasını istemiyorum. 5 ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğin yönünü değiştim. 2 ilmeğin arkadan şişimi taktım. İçerisinden 1 ilmek aldım. 1 doladım. 1 ilmek düz. 1 doladım. Bakın bu doladığım ilmekler artırdığım ilmek. 2 ilmeğin içerisinden 1 ilmek aldım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Yine şu 2 ilmeğimin yönünü değiştim. Şişimi arkadan taktım. İlmeklerin içerisinden 1 ilmek aldım. 1 doladım. 1 ilmek düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz arkadaşlar. 3, 6, 7 ilmek ön pat ilmeğimin hemen dibindeki son modeli de beraber çalışalım. Sıra sonundaki son modele geldim arkadaşlar. Bakın burada 1 ilmek düz ördüm ya. 1 doluyorum. 2 ilmeğin içerisine 1 ilmek alıyorum. 1 artırdım, 1 eksilttim. 5 ilmek düz ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 2 ilmeğimin yönünü değişiyorum. Bakın 2 ilmeğin arkadan şişimi taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. 1 doladım. 1 ilmek düz ördüm. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Şimdi sıra başında şöyle göstereyim bakın. Sıra başında 7 ilmek ön pat ilmeğimin dibinde 1 ilmek düzdü değil mi? Sıra sonunda da 7 ilmek ön pat ilmeğimin dibinde 1 ilmek düz.
Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne alıyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber örgümün arka yüzünden gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum. Yeleğimizin modeli çok kolay arkadaşlar. Çünkü örgünün arka yüzünden tüm ilmekleri ters örüyoruz. Kolaylığın biri de burada. Ajur ilmeğim de ters, diğer ilmeklerim de ters. Burada farklı bir işlem olmadığı için sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Örgümün arka yüzünden tüm ilmekleri ters ördüm geldim. Örgümün ön yüzündeyim. Modelde 2 sıra çalışmış olduk. Bir sıra önden, bir sıra arkadan. Modelimiz ajurlu baklava dilimine benzeyen bir model arkadaşlar. Söylediğim gibi var olan bir model. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım örgümün ön yüzünden. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi burada bir ilmek düz. Burada yarım model uyguluyoruz. Ön pat ilmeğin dibinde arkadaşlar. Bir ajur ilmeğim. Bu da düz. Bir doladım. Artırdım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Bu 2 ilmeğin içerisinden aldığım ilmeğim de düz. Bu 2 ilmeğin yönünü değiştim. Şişimi arkadan taktım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz ilmeğimi aldım. Bir doladım. 3 ilmek düz. 1, 2, 3. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Şöyle dilerseniz bakalım bir. Şimdi şu modelimiz yarım modelden başladık. Bakın bu kapanıyor. Buradan bir model açılıyor. Düz ilmeklerimle devam ediyorum. Tekrar 1, 2, 3. 2 ilmeğin yönünü değişiyorum. Şişimi arkadan taktım. 2 ilmeğin içerisinde bir ilmek düz aldım. Bir doladım. 3 ilmek düz. 1, 2, 3. Bir doladım. Artırdım yani. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz aldım. 3 ilmek örüyorum düz olarak. 1, 2, 3. 2 ilmeğin içerisinden yine bir ilmek düz aldım. İlmeklerimin yönünü değiştirdim. Bir doladım. 3 ilmek düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıra sonunda yine şu modelimizi yarım çalışalım ve 7 ilmek ön pat ilmeğinde haroşa çalışalım. Sıra sonuna geldim. 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa ördüm. Modelde 3 sıra çalıştım. Artık hani model ördükçe kendini belli ediyor. Şimdi örgünün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Örgümün arka yüzünden de ördüm geldim, ön yüzünü döndürdüm. 4 sıra oldu modelden. Modelden 5. sıradayız. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi öne alıyorum. Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Şimdi 3 ilmek düz. 1, 2, 3. Bir doladım, artırdım. 2 ilmeğin içerisinde bir ilmek aldım düz olarak. Bir ilmek düz ördüm. Bu 2 ilmeğin yönünü değiştirdim. Bakın 2 ilmeğin içerisinden yine bir ilmek aldım. 3 ilmek kaldı burası. Bir doladım. 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım düz olarak. Bir ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimin yönünü değiştim. İçerisinden bir düz ilmek aldım. 3 ilmeğe düştü burası. Bir doladım. 5 ilmek düz.
Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar. Sıra sonunda yine modelimizi yarım çalışıyoruz. Örgünün arka yüzünden farklı bir işlem yok. Tamamen ilmekleri ters örüp geliyoruz. Onun için ben ne yapıyorum? Örgünün arka yüzünden de örüp geliyorum. Modelde 6 sırayı tamamlamış oluyorum. Bu sırayı sıra sonuna kadar örüyorum. Arka yüzünden de örüp geliyorum. 6 sırayı tamamlıyorum. Örgümün ön yüzünden modelden 5. sırada sıra sonuna kadar ördüm. Tekrar arka yüzünden de ters ilmeklerle ördüm. Geldim, bakın modelde 6 sırayı tamamladım. Şimdi örgünün ön yüzündeyim. Modelde 7. sıradayım. Şu yarım model tamamlanacak. Model 8 sırada bir kendini yeniliyor. 8 sırada bir yarım model oluyor arkadaşlar. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Baştaki ilmeğimle beraber. Bakın 7 ilmek ön pat ilmeğimi ördüm. Şimdi 4 ilmek düz. 1, 2, 3, 4. Örgünün ön yüzünden hep düz ilmekle örüyorum. Bir doladım, artırdım. 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım, topladım. Bakın burada artırdım, burada eksilttim. Tekrar artırıyorum. Düz ilmeklerle devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Modele bakalım şöyle. Bir doladım. 3 ilmeğin içerisinden, bakın burada 3 ilmek kalmıştı ya. 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Artırdım, eksilttim, artırdım. 7 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir doladım. Tekrar bu 3 ilmeğin içerisinde bir ilmek aldım. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum modelde. 7 sırayı tamamladık yeleğimizin modelinde, değil mi? Sıra sonuna kadar ördüğümüz zaman. Tekrar örgünün arka yüzünden de bakın tüm ilmekleri ters örüp geliyorum. Modelde 8 sırayı tamam ediyoruz. Örgünün arka tarafından ördüm, geldim. Bakın 8 sıra tamamlandı modelimiz. Dediğim gibi burada yarım modelden başladık. Bu yarım model kapandı. Şimdi şu bir ilmekten açtığımız model kapanacak. Bu model açılacak. Bunu da beraber çalışalım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Haroşa ilmeğimin dibinde yarım model çalışıyorum, biliyorsunuz. Hani şu modelin yarısı. Şimdi 3 ilmek düz ilmeğimi örüyorum. Bakın 1, 2, 3. Bu 2 ilmeğin yönünü değiştim. İlmeğim düz olsun diye. Şişimi 2 ilmeğin arkadan taktım. İçerisine 1 ilmek düz ilmek aldım. Burada 4 ilmek düz ilmeğim oldu. Bir doladım. 1 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Bakın. Şimdi burası 9 ilmek, 9 artı 1 ilmek dedik ya modelimiz. Gördüğünüz gibi bakın. 3, 6, 9 artı 1, değil mi? Şimdi bir doladım. Bu 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. 7 ilmek düz ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Pardon, 7 ilmek demişim. Şimdi şu 2 ilmeği yönünü değiştim. Şişimi arkadan taktım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Şimdi burada 7 ilmeğim oldu. Bakın 3, 6, 7. Bir doladım. 1 ilmek düz. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Düz olarak. 5 ilmek düz ilmeğimi örüyorum.
1, 2, 3, 4, 5. Bu 2 ilmeğimin yönünü değişiyorum. Şişimi 2 ilmeğin içerisinden taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. Artırdım. Bir ilmek düz. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz ilmeğimi aldım. Şimdi bunu nereye kadar örüyorum? Sıra sonundaki şu yarım modele kadar örüp geliyorum. Bakın sıra sonundaki yarım modele geldim. Burada bir ilmeğimi örmüştüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım ve 3 ilmek düz ilmeğimi ördüm. 1, 2, 3. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Bu kapanmış olan modelimiz açılıyor. Açılmış olan modelimiz kapanıyor. Şimdi örgümün arka tarafını döndürüyorum. Örgümün arka tarafında farklı bir işlem olmadığı için, sadece ters ilmeklerle ördüğüm için örgünün arka tarafından örüp geliyorum. Örgünün arka tarafından ördüm, geldim. Örgümün ön yüzündeyim. Şimdi bakın şu yarım modeli kapatıyoruz. Buradaki kapattığımız modeli açıyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne alıyorum. Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Aslında artık modelin mantığını anladık ama şu modeli de sizinle beraber tamamlayayım arkadaşlar. Şimdi 3 ilmek, pardon, 2 ilmek düz ilmeğimi örüyorum. 1, 2. Bu 2 ilmeğimin yönünü değiştim. 2 ilmeğin içinden bir ilmek düz ilmek aldım. Bir doladım. 3 ilmek düz. 1, 2, 3. Yani burada eksilttim. Burada artırdım. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz ilmeğimi aldım. 1, 2, 3 ilmek düz ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğimin yönünü değiştim. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz ilmeğimi aldım. Bakın burası 7 ilmekti. Geçen sıra, bu sıra 5 ilmek oldu. Bir doladım. 3 ilmek düz. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz ilmeğimi aldım. Hep işlem tekrarı bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar. Sıra sonundaki yarım modelimizde yine bu şekilde çalışıyoruz arkadaşlar. 7 ilmek ön pat ilmeğimizin dibinde 2 ilmek düz ilmek kalacak şekilde çalışıyoruz. Daha sonra örgünün arka tarafından ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Örgünün arka yüzünden ördüm, geldim. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Şimdi bir ilmek düz ilmeğimi ördüm, bakın. 2 ilmeğimin yönünü değişiyorum. 2 ilmeğin içerisinde bir ilmek düz ilmek aldım, eksilttim. Bir doladım, artırdım. 5 ilmek düz ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bir ilmek düz ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğin yönünü değiştim. Bakın. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. Burada 3 ilmek oldu. Bir doladım. 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz ilmeğimi aldım. Modelimiz artık kendini iyice belli etti. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde örüyorum. Sıra sonunda 7 ilmek ön pat ilmeğimin dibinde bakın bir ilmek düz ilmek kalacak. 2 ilmeğin içerisinden de bir ilmek yine düz ilmek alacağım. Daha sonra örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden de bakın bu şekilde gördüğüm tüm ilmekleri ters örüp geliyorum. Örgümün arka yüzünden de ördüm, geldim. Örgümün ön yüzündeyim. Şimdi baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım.
Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Şu 2 ilmeğimin bakın yönünü değişiyorum. İçerisinden bir ilmek aldım. Bir ilmek düz ilmeğim. Modelin ilk sırasındaki gibi oldu burası bakın. Bir ilmek düz ilmekti. Burada da bir ilmek düz ilmeğim oldu. Şimdi bir doladım, artırdım. Sayıyorum düz ilmeklerimi yine. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ördüm düz ilmeğimi. Bir doladım. Bu 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bakın topladım üçünü birden. Bir artırdım, bir eksilttim. Bir doladım, bakın artırdım. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Bir doladım, artırdım. 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Modelimiz baklava dilimi demiştim. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde örüyorum. Daha sonra örgünün arka yüzünden şöyle gördüğüm tüm ilmekleri ters örüp geliyorum. Örgümün arka yüzünden ördüm, geldim. Artık daha fazla anlatmaya gerek duymuyorum. Modelin mantığını anladığımız için. Arkadaşlar video başında ne demiştim? Örgünün ön yüzünden her 15 haroşa sırasında bir ilik yeri açalım demiştim. Şimdi ilik yerimiz denk gelmeyecek tahminimce. 5 ilik yeri açacağım. Şimdi bir sefer 15 sırada açtım. Bundan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 haroşa sırasında bir ilik yeri açıyorum. Bakın 14 haroşa sırası oluştu. Arka taraftan gelirken bir ilik yerini açtım. Şimdi dilerseniz yeleğimizin ölçüsünü beraber bir alalım. Şöyle ön patları üst üste getiriyorum. Bakın arkadaşlar şu şekilde. Şöyle. Kol altından şu artırmış olduğum yerden yeleğimin ölçüsünü alıyorum. Genişlik ölçüsünü. Net bir ölçü alabilmek için tam kol altından alıyorum. Ön patları da üst üste getirdim. Yeleğimizin genişliği 31 santim. Şöyle bakalım. 31 santim. Yeleğimiz 2 yaş için uygun olacak arkadaşlar. 5 ilik yeri açacağım. Evet, bundan sonra her 14 haroşa sırasında bir ilik yeri açıyorum. Nereye kadar örüyorum? Yeterli bir ölçüye kadar örüyorum. Daha sonra yeleğin etek ucundaki haroşa kısmını beraber örelim. Yeterli bir ölçüye gelene kadar ördüm, geldim. Bakın arkadaşlar yeleğimi. Şimdi etek ucundaki haroşa kısmını çalışacağız. 5 adet de ilik yeri açtım. Şöyle demiştim hatırlarsanız. Her 15 sırada bir örgünün ön yüzünden haroşa sırasında bir ilik yeri açıyoruz demiştim. Ama baktım ki 15 sıra fazla gelecek. Bu ilk ilik yerini 15 sırada açmıştım. Daha sonrasını her 14 haroşa sırasında bir açmıştım. Son ilik yerimi de açtım örgünün arka tarafından gelirken. Şöyle arkadaşlar bakın kaç model çalıştım. Şöyle bakın yarım model başladık ve yarım model bitirdik. Bununla sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 model. Toplamda 10 modeli çalıştım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Örgümün ön yüzünden haroşa çalışıyorum. Modelimiz hiç toplamadı. Gayet güzel bir model. Bazen toplayan modellerde ne yapıyordum arkadaşlar? Haroşa lastiklerde bir ilmek bu ön yakada, bir ilmek arkada, bir ilmek şu diğer ön yakada eksiltiyordum. Bunda hiçbir şekilde eksiltme yapmayacağım. Çünkü model hiçbir şekilde toplamadı. Örgümün ön yüzündeyim. Bakın
Dediğim gibi bu model yarım başladı. Tüm bitti. Tüm başlayan model yarım bitti. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi öne alıyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber gördüğüm tüm ilmeklerimi ters ilmeklerle haroşa örüyorum. Bu son ilik yeriydi. Bakın 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber gördüğüm tüm ilmekleri haroşa örüyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Sıra sonuna geldim. Evet, bir sıra haroşa oluşturdum örgümün ön yüzünde. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden de gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum. Yine haroşa oluşturuyoruz. Örgümün arka yüzünden de gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum. Şöyle ön yüzüne bakalım. Bakın arka yüzünden biraz örünce haroşamız daha net belli oldu. Bu şekilde örgümün ön yüzünden 4 diş haroşa oluşturup geliyorum. 4 diş haroşayı oluşturdum geldim. Şimdi bu sıra arkadaşlar örerek kapatıyoruz. Örerek kapatma tekniğini uyguluyorum. Şu baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Her zamanki gibi ipimi öne alıyorum. Hemen bir yanındaki ilmeğimi ördüm. Baştaki ilmeğimi şu öndeki ilmeğin üzerinden geçirdim. Bu ilmeğim sabit bakın. İpim önde. Bir sonraki ilmeğimi örüyorum. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden geçiriyorum. Örerek örgümüzü kapatma tekniği bu bakın. Hem örüyorum hem kapatıyorum. Bakın bu ilmeğimi ördüm. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden geçirdim. Burada örerek kapatarak bir sıra daha haroşa sırası elde ediyoruz. Siz bu şekilde kapatmazsanız normalde şöyle örgünün ön yüzünden normal 2 ilmeğin içerisinde bir ilmek alarak kapatırsanız yine de bir sıra haroşa elde etmiş olursunuz. Ama bu şekilde örgümüzün kapanışı daha güzel, daha tok duruyor. Bakın şöyle arkadaşlar gördünüz mü? Öndeki ilmeği örüyorum. Arkadaki ilmeği hemen öndeki ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Kolda da örerek kapatmıştık. Aynı tekniği çalışmıştık. Etek ucunda da aynı tekniği çalışıyoruz. Şimdi ben örgümü kapatıp geliyorum sıra sonuna kadar arkadaşlar. Daha sonra düğmelerimizi dikiyoruz. Yeleğimi bitirdim. Örerek kapattım. Bakın arkadaşlar şimdi düğmelerimizi dikiyoruz. Şöyle rengine uygun elimde 5 adet düğme var. Diyelim ki ipimizin renginde elimizde dikiş ipi yok. Bu düğmeyi nasıl dikeceğiz? Hemen bunu da size söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle kendi ipinden ne yapıyoruz? Bakın katını açıyoruz. Şu şekilde. İpimizin katını açtık. Şuradan da keselim. Hemen. Bunu iğneme takıyorum. Biraz ince iğneye ip takarken zorlanıyorum ama. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Hiç ip aramaya gerek yok.
Dedim ya, diyelim ki aynı renkten ipimiz yok. Şöyle döndürüyorum ben hemen. Düğüm attım. 2 kat ya arkadaşlar, şöyle katın arasından iğnemi aldım. Bu şekilde bak. Kendi ipiyle dikiyorum. İpimi biraz uzun taktım. İnce iğneye ip takmakta zorlandığım için tekrar ip takmayayım diye arkadaşlar. Şimdi bu ipimi kesmiyorum. Ama burada bir sabitliyorum. Şöyle. Bakın bu şekilde götürüyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmekti. Pardon, 14 haroşa sırasıydı. 14 haroşa sırasına getiriyorum. Burada da şöyle bir sabitliyorum. Bu şekilde düğmemizi dikiyoruz arkadaşlar. Bakın ilik yerinden de yine şöyle sabitlediğim noktayı belirtiyorum. Düğmemi de dikip geliyorum. Düğmelerimi diktim, geldim. Şimdi beden ölçüsünü alalım yeleğimizin. Hem genişlik hem boy olarak arkadaşlar. Bütün ördüğüm yeleklerimde söylüyorum. Düğmeyi diktiğimiz zaman bize net bir ölçüyü verir. Video içerisinde de ölçüyorum genişlik ölçüsünü ama şimdi hemen şöyle bakın. Kol altından genişlik ölçümüzü alıyorum. 31 santim beden genişliği. Şimdi omuzdan alıyorum. Tam şu omuzdan. 39 santim. Ve arka enseden alıyorum. Burası tabii ki farklı. 38 santimde arka enseden. Benim için ideal olan ölçü, yani net bir ölçü, şu enseden olan ölçü. 38 santim yeleğimizin boyu, beden genişliği ise 31 santim. Yeleğimiz 2 yaş için uygun oldu. Tabii ben her zamanki gibi yine boyunu biraz uzun yapıyorum. Normalde 2 yaş için standart ölçü 35 santim ya da 36 santim. Ben bu şekilde 2 santim, 3 santim, hatta 4 santim uzun yapabiliyorum. Çünkü çocuklarımız eğiliyor, kalkıyor, oyun oynuyor. Biraz uzun olması benim için idealdir arkadaşlar. Şimdi ne kadar ip gitti? Bir ip bitti. İkinci ipten de bu kadar ördüm. Yani 1,5 ip gitti arkadaşlar yeleğimize. Yeleğimizin bakın ön tarafı bu şekilde. Roba derseniz böyle. Arka tarafı da, sırt bölümü de bu şekilde. Yeleğimizin modeli var olan bir model. Benim kanalımda da neden olmasın dedim ve ben de çektim bu yeleğin videosunu.
Renk de şahane. Şimdi bir dahaki içeriklerde ve bir dahaki projelerimizde buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın, saygıyla kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.